Sevimli baykuşlar. Yumuşacık tüyler, kocaman gözler. Güzel bir ormanda yankılanan masalsı bir dünya. Şöyle bir şeyi görünce nasıl sevmezsin ki? İlk bakışta her şey sıcak, huzurlu ve neredeyse çocuk kitaplarından fırlamış gibi görünüyor, değil mi? Ama bu görüntünün altını biraz kazıyınca bambaşka bir evren açılıyor karşımıza. O tatlılığın ardında savaş hazırlıkları, hiyerarşik yapılar, ideolojik telkinler, kardeşlerin birbirine düşüşü ve masum bir inancın yavaş yavaş zorlu bir gerçeğe dönüşmesi. Yüzeyde sevimli bir animasyon gibi dursa da derinlere indikçe karanlık bir masalla karşılaşıyoruz. Kimlik arayışının, manipülasyonun ve efsanelerin gölgesinde büyüyen bir hikaye. İzlemeye başladığınızda belki bir çocuk filmi bekliyorsunuz ama çok geçmeden bakışınız değişiyor. Çünkü perde arkasında anlatılan şey basit bir maceradan fazlası. Bir dönüşüm, bir sorgulama ve tehlikeli fikirlerin nasıl cazip bir maske taşıyabileceğine dair epik ve güçlü bir anlatı. Emin olun bu sadece basit bir animasyon filmi incelemesi değil. Çok daha fazlası olacak. Hazırsanız gelin benimle. Baykuş Krallığı Efsanesi. Orijinal ismiyle Legend of the Guardians, The Owls of Ga'Hoole. İlk bakışta renkli bir animasyon evreni gibi görünen Baykuş Krallığı Efsanesi aslında seyirciyi hiç de yumuşak bir masalla karşılamıyordu. Tam tersine karanlık bir dünyanın keskin köşelerine doğru taşıyor. Filmin verdiği ilk izlenimle içeriğinin taşıdığı ağırlık arasında belirgin bir mesafe var ve bu mesafe onu yıllar sonra yeniden izlediğimizde daha açık seçik ortaya çıkıyor. 2010 yılında Zack Snyder'ın yönetmenliğinde karşımıza çıkan Baykuş Krallığı Efsanesi yapım sürecinden teknik detaylarına kadar oldukça iddialı bir işti. Catherine Laske'nin geniş evrenli kitap serisinden uyarlanan film, o dönem için alışılmadık derecede yüksek bir görsel kalite sunuyordu. 3D filmlerin en popüler olduğu zamanlardı. Bu film ilk çıktığı zamanlarda sinemada 3D olarak izlemiştim ve ilk fark ettiğim şey animasyon görselliğinin ne kadar kaliteli olduğu ve ses tasarımında bir o kadar üst seviye olduğuydu. Karakterlerin tüy dokularından gece uçuşlarındaki rüzgar hareketlerine, yağmur damlalarının lens üzerindeki kırılımlarına kadar incelikli bir işçilik vardı. Animasyonun gerçekçiliğini artırmak için fizik simülasyonları sıkça kullanılmış ve kanat çırpma, çarpışma, hava akımları gibi detayların çoğu fizik tabanlı sistemlerle modellenmişti. Atmosferik uğultular, karakterlerin başarılı seslendirmeleri ve hele hele savaş sekanslarındaki o efsane yoğun dinamik aralık zamanının ötesinde bir işti. Benim gibi ses takıntılı sinema izleyicileri için bu film gerçekten premium bir ürün. Hikayenin merkezinde bir çocuğun hayran olduğu efsanelerin gerçekliğini keşfetmesi var ama perde arkasında kimlik arayışı, ideolojik manipülasyon, kardeş çatışması ve masumiyetin kaybı gibi oldukça yetişkin temaları dolaşıyor. Bu yapıyı taşıyan atmosfer, savaşın gölgesini sürekli hissettiren bir sertlik barındırıyor ve izleyiciyi bir noktadan sonra daha ciddi bir anlatıya hazırlıyor. Baykuşların dünyası kendi içinde mitolojik bir derinliğe sahip. Atmosferin tasarımı, ritmi ve kadrajın taşıdığı duygu hep aynı amaca hizmet ediyor. Masalsı dünyanın içinde büyüyen tehdidi hissettirmek. Bu dünyanın içine adım attığınız anda film bakışınızı karakterlerin yüzeyindeki sevimliliğinden uzaklaştırıp onların yaşadığı toplumsal yapıya doğru yönlendiriyor. Bu dünyanın göründüğü kadar sakin olmadığı seziliyor. Her türün farklı bir kültürü, kendi gelenekleri, hiyerarşileri ve çatışma alanları var. Yuvada dinlenen masallar, toplumun kolektif hafızasını taşıyan birer mit gibi işlev görüyor. Gençlerin büyüdükçe bu mitlerle hesaplaşması, kimilerinin o hikayelerde kendine yer bulup kahramanlık hayalleri kurması, kimilerinin ise güvensizlik ve kıskançlıkla başka yollara yönelmesi filmin ana damarını oluşturuyor. Burada dikkate değer olan şey, karakterlerin gelişiminin tamamen metaforik bir zeminde ilerlemesi. Farklı ideolojilere kapılan, aidiyet arayan, güç arzusuyla hareket eden ya da adalet duygusuyla efsanelerin peşine düşen karakterlerin her biri birer arketip gibi şekillenmiş. Hikayenin iskeleti belli bir noktadan sonra daha belirgin bir biçimde görünür hale geliyor ve karşımıza klasik bir kahramanın yolculuğunun ilk adımları çıkıyor. Masallarla büyüyen genç bir karakterin güvenli yuvasından ayrılmak zorunda kalması bu yapının temel aşamalarından biri ve film bu eşiği güçlü bir sahneyle kuruyor. Soren'in geceleri dinlediği efsaneler onun için kimliğini şekillendiren bir rehber niteliği taşıyordu. Ama bilinçsiz masalın konforundan gerçek dünyanın sertliğine geçiş çoğu zaman bir itmeyle gerçekleşir ve Soren'in hikayesinde bu itme beklenmedik bir tehlike üzerinden geliyor. Henüz neye dönüşmek istediğini bile tam olarak bilmeyen genç bir karakterin kendini ansızın karmaşık bir çatışmanın içinde bulması yolculuğun yönünü belirleyen kırılma oluyor.
Bu kırılmanın ardından masalların güvenli ışığı sönmeye başlıyor ve yerini karanlık, yabancı, hatta tehditkar bir gerçeklik alıyor. Bu zorunlu arayışın ardından Soren'in yolu onu hiç bilmediği bir düzenle tanıştırıyor. Karanlığın içine düşer düşmez karşılaştığı yapı, çocukluğunda duyduğu efsanelerin sıcaklığına hiç benzemiyor. Sert bir disiplin, hiyerarşinin keskin ve aidiyetin baskıyla kurulduğu bir ortamla yüzleşiyor. Burada genç baykuşlara anlatılan şeyler, onların zaaflarını ve korkularını hedef alan bir tür ideolojik yönlendirme gibi çalışıyor. Amaç, kendi kimliğini henüz oluşturmamış bireyleri belli bir düşünce çevresine çekmek. Onlara güçlü olduklarını hissettirmek ve bu gücü belirli bir amaca hizmet eden bir bağlılığa dönüştürmek. Tanıdık geldi değil mi? Soren bu yapının içinde neye zorlandığını tam olarak anlamaya çalışırken bir yandan da masallarda duyduğu adalet ve kahramanlık fikirleriyle bu yeni dünyanın karanlığı arasındaki farkı seziyor. Bu karanlık yapının içinde atılan her adım Soren'in zihninde yeni sorular uyandırıyor. Kurulan düzenin amacı gençleri korkuyla şekillendirmek olsa da bu yöntem herkes üzerinde aynı etkiyi yaratmıyor. Kimileri güç vaadine kapılıp kendine bir yer bulduğunu sanıyor, kimileri disiplinin yarattığı baskıyı kabullenip sorgulamayı bırakıyor, kimileri ise aynı Soren gibi bu yapının içindeki çarpıklığı daha ilk anda fark ediyor. Aynı ortamda yetişen gençlerin neye dönüştüğünü belirleyen şey dış koşullar kadar kendi iç dünyaları oluyor. Soren'in hikayesi giderek kaçış içgüdüsünden çıkıp bilinçli bir yol ayrımına dönüşüyor. Zorla içinde tutulduğu bu düzen, onun için artık yanlış olanı tüm çıplaklığıyla gösteren bir aynaya dönüşüyor. Kendisini bir şekilde sorumlu hissediyor ama bu farkındalık beraberinde ağır bir yük de getiriyor. Çünkü bu yolculukta yalnız değil. Etrafındakilerin birçoğu kendisiyle aynı korkuları taşıyor ama bu korkular onları farklı yönlere savuruyor. Bazıları güvende hissetmek için otoriteye sığınıyor, bazıları güçlü görünme isteğiyle kendi içindeki karanlığa yeniliyor. Kardeşler arasındaki rekabet başta masum bir kıyaslama gibi görünürken zaman geçtikçe Cloud'un içinde büyüyen rahatsızlığı daha net hissettiriyor. Soren'in hayal gücü, inancı ve masallara duyduğu bağlılık aile içinde ona doğal bir ışık kazandırmış ama Cloud çoğu zaman gölgede kalmış. Bu gölgede kalma hali kendini kanıtlama arzusu, değer görme ihtiyacı ve başkalarının gözünde yeterli olma isteğiyle iç içe geçmiş zamanla. Bize ne yaptılar ki? Bana kimsenin inanmadığı kadar inanıyorlar. Film bu duyguları yüzeysel bir kardeş çekişmesi olarak sunmuyor. Cloud'un motivasyonlarının derinlerine kök salmasını sağlayarak onun kırılganlığını hikayenin merkezine yerleştiriyor. Karanlık yapının içine düştüklerinde Cloud'un bağlılık göstermek için neden daha istekli olduğu da bu noktada anlaşılır hale geliyor. Çünkü düzenin vaat ettiği şey güç, statü ve önemli biri olma hissi. Cloud'un yıllardır aradığı ama evinde bir türlü bulamadığı o onaylanma, bu yeni dünyanın karanlık koridorlarında ona uzatılan bir ödül gibi görünüyor. Asker dediğin böyle olur. Soren inancıyla hareket ederken Cloud kendini karanlık bir bağlılığın içinde buluyor. Bu kopuş ilerleyen sahnelerde ikisini karşı karşıya getirecek olan kaçınılmaz çatışmanın ilk kıvılcımlarını atıyor. Cloud'un bu yeni düzene uyum sağlaması bir anda gerçekleşmiyor. Yavaş ama sürekli işleyen bir dönüşüm şeklinde ilerliyor. Başta sadece güçlü görünmek, değer görmek ve kendini ispatlamak isteyen bir gençken zamanla bu isteklerin üstüne eklenen ideolojik telkinler onun bakış açısını değiştirmeye başlıyor. İçindeki huzursuzluğu bastırmak için otoritenin sunduğu kurallara daha sıkı sarılıyor. Kendisini güçlü gösteren her görevde biraz daha cesaret buluyor ve bu cesaret kısa sürede bir aidiyet hissine dönüşüyor. Karanlık yapının liderleri onun içindeki bu kırılgan hırsı fark ettiklerinde onu yönlendirmek için özel bir ilgi göstermeye başlıyor. Övgüler, görevler ve yetki kırıntılarıyla Cloud'un aradığı anlamı ona geri veriyorlarmış gibi davranıyorlar. Cloud'un içindeki rekabet duygusu bu sahte önemle birleştiğinde iki kardeş arasındaki uçurum daha da belirginleşiyor. Bir zamanlar aynı hikayeleri dinleyen, aynı yuvada büyüyen iki kardeş artık tamamen zıt yönlere bakan iki farklı figüre dönüşüyor. Karanlık yapının derinlerine indikçe karşımıza çıkan Pure Ones, filmin en çarpıcı alegorilerinden birini oluşturuyor. Hani demiştim ya, bu masum bir sevimli baykuş hikayesi filmi değil diye. İşte filmin bu noktasında ne demek istediğimi daha iyi anlayabiliriz. Nedir bu Pure Ones? We are pure ones! Baykuş Krallığı efsanesi evreninde karşımıza çıkan karanlık, ideolojik ve hiyerarşik bir topluluk. Onları en basit şekilde kötü taraf diye anlatmak mümkün ama bu tanım çok yüzeyde kalır. Çünkü Pure Ones filmin en derin sembolik yapılarından birini taşıyor. Türkçeleştirmesinde ari ırk ifadesi kullanılmış ama biz orijinal ifadeyi yani Pure Ones'ı kullanmaya devam edelim.
Anladınız zaten. Seçilmiş olanlar, arınmış olanlar, saf ırk gibi bir anlama geliyor. Kendilerini üstün gören, safkanlığı önemseyen, güç ve mutlak itaat üzerine kurulu bir düzen oluşturmuş bir baykuş topluluğu. Ne yapar bunlar? Genç baykuşları manipüle ederek kendilerine bağlarlar, sorgulamayı bastırır ve her bireyi belirlenmiş rollere zorlarlar. Saflık ve üstünlük fikrine inanırlar. Kendilerini diğer baykuş türlerinden daha değerli görürler ve bu üstünlüğü korumak için katı kuralları vardır. Özellikle kendisini kanıtlama ihtiyacı duyan, kimlik arayışındaki genç baykuşları etkilerler. Cloud'un dönüşümünün temelinde de bu mekanizma vardı. Bireyselliği değil, itaati öne çıkarırlar. Kendi düşüncen, kendi yolun ya da kendi özgürlüğün değil, onların düzenine hizmet etmen önemli. Dışarıya kapalı, baskıcı bir yapıya sahipler. Gücü merkezde toplayan, emir komuta zinciriyle çalışan, sorgulamayı neredeyse imkansız kılan bir örgütlenmeleri var. Yani özetle Pure Ones filmin dünyasında ideolojik manipülasyonun, üstünlük takıntısının ve güç hırsının alegorik bir karşılığıdır ve bu yapının neyi temsil ettiğini söylememe gerek yok herhalde. Yani gerçek dünyada. İlk bakışta disiplinli ve düzenli görünen bu topluluk, genç baykuşlara kendilerini seçilmiş ve özel hissettiren bir dil kullanıyor. Genç bireylerin içindeki eksiklikleri fark edip onları bu eksikliği kapatacak bir rol, bir amaç ve bir kimlik vaadiyle çekiyorlar. Bu yöntem tarih boyunca farklı yapılarda gördüğümüz manipülatif mekanizmaların bir örneği. Dışarıdan bakılınca güçlü, kusursuz ve kusursuzluğu koruması gereken bir düzen gibi görünse de içeride itaat talebi, sorgulamayı bastırma ve bireyi kolektif bir kimliğe katma amacı ön planda. Film bu yapıyı açık bir politik mesaj haline getirmeye çalışmamış. Baykuşların fantastik evreni üzerinden yükselen bu karanlık düzen aslında gücün yanlış ellerde nasıl şekillendiğine dair evrensel bir hikaye sunuyor. Çünkü bu yapının onlara güç veren, onları önemli hissettiren bir cazibesi de var. O yüzden basit bir düşman topluluğu gibi göremiyoruz onları. Soren karanlık yapıdan uzaklaştıktan sonra yolculuğu onu çocukluğunda yalnızca birer hikaye sandığı ve filme de adını veren Guardianlarla yani muhafızlarla karşı karşıya getiriyor. Bu karşılaşma önemli çünkü masalların sıcaklığından güç alan bir çocuğun yıllarca duyduğu efsanelerin gerçekten var olduğunu öğrenmesi, inancın somut bir gerçeklikle birleştiği bir dönüm noktası. Nasıl ki Pure Ones sıradan bir kötücül topluluk değilse, muhafızlar da filmde sıradan bir kahraman topluluğu gibi sunulmuyor. Onlar masalları taşıyan, adaleti temsil eden ve karanlığın karşısında duran mitolojik figürler gibi konumlandırılmış. Gahul ağacı ise bu mitolojinin kalbi. Uçsuz bucaksız ormanın kalbinde yükselen bu ağaç, aynı anda hem koruma hissi hem de bir görev çağrısı. Muhafızların dünyasında her karakter bir mitin farklı bir yönünü temsil ediyor. Kimisi bilgelik, kimisi cesaret, kimisi ise fedakarlık üzerinden şekillenmiş. Baykuş figürü tarih boyunca çoğu zaman bilgelikle ilişkilendirilmiştir. Yetişkin bir gözle yıllar sonra tekrardan izlediğimde fark ettiğim bu yapı sayesinde film, kahramanlık kavramını bir değerler bütünü olarak sunmuş. Soren'in muhafızlarla kurduğu bağda bu yüzden sıradan bir seçilen kahraman hikayesi değil. O masallara körü körüne inanan bir çocuk değil artık. İnandığı şeyleri somut bir deneyimle sınayan ve bu sınamada kendi doğrularını bulmaya çalışan bir karaktere dönüşüyor. Çünkü hikaye burada yeni bir evreye giriyor. Soren'in yolculuğunun en güçlü anlarından biri, yıllarca masallarını dinlediği o büyük kahramanla, buz pençelerinin efsanevi savaşçısı Lies of Kiel'la karşılaştığı sahne. Çocukluğunda onun hakkında duyduğu hikayeler büyülü, destansı ve neredeyse tanrısal bir kahraman imgesi yaratmıştı ama karşısında duran gerçek Lies, efsanelerdeki ihtişamın hiçbirini taşımayan, yorgun, sade, hırpalanmış ve abartısız bir karakterdi. Kiel kahramanımdı. Soren'in ama o benim kahramanımdı diyerek şaşkınlıkla dile getirdiği bu kırılma, Lies'ın tecrübeli bir bilgelikle verdiği karşılıkla daha da derinleşiyor. Kahramanınla tanışıp efsane değil de gerçek olduğunu görmek kolay olmamalı. Bu replik bana göre filmdeki mitoloji ile gerçeklik arasındaki çizgiyi tamamen görünür kılan bir an. Ne bekliyordun ki? Arkasında dolunay yükselen, parlak zırhlı, keskin pençeli, uzun boylu, yakışıklı bir Taito mu? Savaşırken olur ancak o. Bir ihtişamı yoktur, güzel de değildir, hatta kahramanca bile değildir. Sadece doğru olduğuna inandığın şeyi yaparsın. Bu sahne Soren'in dönüşümünde önemli bir eşik. Çünkü o ana kadar masallara tutunan ve kahramanlara dışarıdan bakan bir çocukken ilk defa kahramanlığın ardındaki yorucu, kırıcı, acı ve sade gerçeklikle yüzleşiyor. Bu Soren'in kişisel gelişiminde kritik bir dönüşüm başlatıyor.
Efsanelerin büyüsünden çıkıp gerçekliğin ağırlığını taşıyabilen bir bireye dönüşüyor. Bunun etkilerini de filmin ilerleyen sahnelerinde daha somut bir şekilde görmeye başlıyoruz. Filmin bundan sonraki bölümü masalsı bir dünyanın arkasına gizlenmiş sembolik katmanların giderek belirginleştiği geniş bir anlam alanı açıyor. Işığın ve karanlığın karşı karşıya getirilme biçimi filmdeki manevi arayışın temellerini oluşturuyor. Guardianların temsil ettiği ışık bir tür içsel pusula gibi. Pure Ones'ın karanlık düzeni bu pusulayı köreltmeye çalışan bir baskı alanı. Yani film içsel bir kararlılık ve değer meselesi olduğunu sürekli vurguluyor. Guardianlar bu yüzden vicdanı temsil eden manevi figürler olarak konumlanmış. Bu manevi yapı filmin görsel anlatımıyla da bütünleşmiş. Zack Snyder'ın karanlık tonları tercih eden sinematografisi onun sinemasına aşina olanlarca malum zaten. Ortada hem ideolojik bir çatışma hem de manevi bir hesaplaşma var. Uyarlama olayına gelirsek orasını biliyorsunuz, her zaman tartışmalıdır. Hiçbir uyarlama yoktur ki okurları tarafından tamamen beğenilsin. Catherine Lasky'nin geniş evreni birden fazla kitabın toplamından oluştuğu için hikaye filmde kaçınılmaz bir biçimde sıkışık görülebilir. Bu tip yapımlarda evrenin derinliği tam anlamıyla hissedilemez genelde. Bunun mümkün olabilmesi için belki de bir mini dizi uzunluğunda olması gerekirdi. Yine de film bana göre hikaye akışını tamamen kaybetmeden derdini anlatmayı başarmış. Zaten izleyicilerin büyük bir kısmı da bir uyarlama olduğunu bile bilmeden izlemiştir. Ez cümle, bu film ilk çıktığı yıllarda her ne kadar adından fazla söz ettirememiş olsa da yıllar sonra yeniden keşfedilen ve değeri anlaşılan yapımlar arasında yerini aldı. Hala da hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorum. Özellikle görsel kalitesi, karanlık tonu ve politik mitolojik arka planıyla zamanla kendi küçük fakat bağlı bir hayran kitlesini oluşturmuş durumda. Tavsiyemdir, izleyiniz, izlettiriniz efendim. Bunun gibi videoların devamı için de bir adet beğeni bırakmayı ihmal etmeyiniz. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.